Herkese merhaba. Bugün 2025 yılında dolaşıma çıkan Belize ait banknotlardan bahsedeceğim. Belize, Orta Amerika'nın kuzeydoğusunda yer alan küçük ama doğal zenginliklerle dolu bir ülkedir. Doğusunda Karayip Denizi, batı ve güneybatısında Guatemala, kuzeyinde ise Meksika, Quintana Roo eyaleti ile komşudur. Bizi daha çok ilgilendiren konu ise daha farklı. 2025 yılında Belize, yeni banknot serisinde önemli bir değişikliğe gitti. Kraliçe 2. Elizabeth'in portresi artık kullanılmıyor. Bu adım, sadece estetik ya da tasarımla ilgili bir tercih değil, aynı zamanda tarihsel, siyasi ve kültürel anlamlar taşıyor. Belize, 1981 yılına kadar Britanya İmparatorluğu'na bağlıydı ve o tarihten sonra bağımsız bir ülke oldu. Ancak bağımsızlığa rağmen, anayasal monarşi sistemini benimseyerek İngiliz monarşisini devlet başkanı olarak tanımaya devam etti. Bu durum, Kraliçe Elizabeth'in Belize doları üzerindeki varlığını da sürdürdü. 10 yıllar boyunca Belize'nin tüm banknot ve bozuk paralarında kraliçenin portresi yer aldı. Bu, İngiltere ile olan tarihsel bağların bir sembolüydü. Belize, anayasal monarşi tarafından görmek ve parlamenter demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Bu sistemde, ülkenin devlet başkanı Britanya Kralı'dır. 2025 itibarıyla Kral 3. Charles. Ancak, Kral Belize'de fiziksel olarak bulunmaz, onun yerine Genel Vali adlı bir temsilci görev yapar. Genel Vali, sembolik yetkilere sahiptir ve hükümetin günlük işleyişine müdahale etmez. Yürütme yetkisi, halkın oylarıyla seçilen başbakana ve onun kurduğu kabineye aittir. Yani fiili iktidar Belize halkının seçtiği hükümettedir. Yasama organı ise çift meclisli bir yapıdan oluşur. Temsilciler Meclisi ve Senato. 2022'de Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle birlikte birçok İngiliz Milletler Topluluğu ülkesi, para birimlerinde değişikliğe gitmeye başladı. Belize de bu sürecin bir parçası oldu. Ancak Belize, kraliçenin yerine Kral Charles'ın portresini koymak yerine, tamamen farklı bir yola gitti. Yeni banknotlarda artık hiçbir İngiliz monarkına yer verilmiyor. Bu karar, Belize'nin kimliğini yeniden tanımlama çabasının bir yansıması. Ülke, artık kendi tarihini, kültürünü ve kahramanlarını ön plana çıkarmak istiyor. Yeni banknotlarda yerli liderler, milli semboller ve Belize'ye özgü doğal zenginlikler öne çıkıyor. Kraliçenin banknotlardan kaldırılması, Belize'nin sembolik anlamda postkolonyal bir kimlik kazanmaya çalıştığını gösteriyor. İngiliz monarşisiyle olan bağ sürse de, Belize artık kendini bu bağın ötesinde tanımlamak istiyor. Kendi ulusal değerlerini öne çıkararak bağımsızlığını daha güçlü şekilde vurguluyor. Ayrıca bu karar, Karayipler'deki benzer eğilimlerin bir parçası. Barbados, 2021 yılında monarşiyle bağlarını tamamen kopararak cumhuriyet oldu. Jamaika ve Antigua gibi ülkelerde benzer adımlar atmayı tartışıyor. Belize ise henüz cumhuriyet değil ama parasal sembolleriyle bağımsızlık mesajı veriyor. 2025'te basılan Belize banknotlarında Kraliçe Elizabeth'in yer almaması, sadece bir portre değişikliği değil. Bu, ülkenin tarihsel bağlarından sıyrılıp kendi kimliğini öne çıkarma arzusunun güçlü bir göstergesi. Belize, yüzünü geçmişe değil, geleceğe dönüyor. Artık banknotlarda kraliçeler değil, Belize halkının kendi hikayesi anlatılıyor. Şimdi koleksiyon açısından bu yeni banknotları inceleyelim. 2, 5, 10 ve 20 doların ölçüleri aynıdır. 140 mm'ye 70 mm'dir. 2 dolar mor ve açık lavanta tonları da olup ön yüzde banknotun sol tarafında, Belize'nin ulusal kahramanlarından Philip Goldson'un portresi bulunur. Goldson, Belize'nin bağımsızlık sürecinde önemli rol oynamış bir politikacıdır. Ortada Mayflower Bakavina National Park'ta bulunan Antilop Şelalesi'nin görseli bulunmaktadır. Siyah orkide ise holografik güvenlik şeridinde bulunmaktadır. Arka yüzde ise Eligio, Panti National Park ve Binfoot Falls Şelalesi'nin görseli bulunmaktadır. Bu şelale, Belize'nin en yüksek şelalesidir. Şimdi 5 Belize dolarına yakından bakalım. Kırmızı ve turuncu tonlarındadır. Ve ön yüzünde George Cadell Price portresi bulunmaktadır. Belize'nin kurucu lideri, ilk başbakanı ve ülkenin bağımsızlık mimarıdır. Bu portre, Belize halkı için tarihi ve ulusal bağımsızlık sembolüdür. Orta kısımda ise Ulusal Meclis binası ve Belize Şehri Yüksek Mahkemesi'nin üst kısmı güvenlik şeridinde bulunmaktadır. Banknotun arka yüzünün üst kısmında yer alan manzara, Belize City'nin yarımadası ve içinden geçen ünlü Haulover Deresi'nin havadan görünümünü yansıtır. Orta kısmında Belize Şehri Yüksek Mahkeme binası bulunmaktadır. Kons Katedrali, Belize şehri, arka yüzün sağ tarafında yer alır. Altta Türkçe olarak çevirirsek,
Belize'deki tarihi yapılar yazmaktadır. Bu banknot, tarih, liderlik ve adalet temalarını harmanlamaktadır. Şimdi 10 dolara geçelim. Banknot üzerindeki portrelerde aynı kişiler olduğu ve vaktinizi almamak için değinmeyeceğim. 2 ve 5 dolarda detaylı anlatmıştım. Yeşil tonlarında olup orta kısmında balıkçıl bir kuş türü arka plan deseninde kullanılmıştır. Belize'nin sulak alanlarında sıkça görülür. Holografik güvenlik şeridi üzerinde özellikle büyük ve renkli tropikal papağan türü kullanılmıştır. Arka yüzüne geçersek, farklı kuşlar bulunmaktadır. Ve Belize'nin kuşları olarak yazı ile belirtilmiştir. Banknotun ortasında, kırmızı çiçekle etkileşim halinde olan bir kuş, uzun kıvrık gagasıyla dikkat çeker, çiçek özlerini emerken bu özellik öne çıkar. İkinci kuş tukan olarak isimlendirilen bir papağan türü bulunmaktadır. Belize'nin ulusal sembolüdür, renkli gagasıyla tanınır. Üçüncü kuş ise göğsündeki pul benzeri tüy desenleriyle tanınır. Banknotun sağ alt köşesinde, uçarken betimlenmiştir. 20 dolara bakarsak, sarı tonlarındadır. Bu banknotun teması, Belize'nin vahşi orman ekosistemini ve biyolojik çeşitliliğidir. Ön yüzünde diğer banknotlarda olduğu gibi bu sefer ön yüzde tapir kullanılmıştır. Apir, burun kısmı kısa hortum gibi uzayan, otobur bir memelidir. Orta Amerika'ya özgüdür ve Belize ormanlarında yaşar. Nesli tehdit altında olduğu için doğal yaşamın korunması açısından önemli bir semboldür. Mavi morfo kelebeği, banknotun holografik şeridinde yer almaktadır. Göz alıcı parlak mavi kanatlara sahip, tropik ormanların simgesel kelebeğidir. Jaguar, banknotun arka yüzünün tam ortasında büyükçe yer alır. Belize ormanlarının güçlü sembollerinden biri olarak vahşi doğa ve biyoçeşitliliğin koruyucusudur. Yeşil iguana, banknotun arka yüzünün sağ tarafında yer alır. Ağaçlarda yaşar, otçuldur ve Belize nehir kıyılarında sıkça görülür. 50 Beliz dolarına geçersek, mor ve leylak tonları hakim olup, Belize'nin dünya çapında bilinen Maya uygarlığına ait mirasını yansıtan arkeolojik yapılara odaklanılmıştır. Ölçüleri diğer banknotlardan biraz daha büyümüş. 150'ye 75 milimetredir. Hemen ön yüzünden başlayalım. Arka plan olarak Maske Tapınağı bulunmaktadır. Lamanay Belize'de yer alan en önemli antik Maya şehirlerinden biridir ve burada yer almaktadır. Tapınağın yanlarında yer alan devasa maske kabartmaları, Maya tanrılarını ve hükümdar figürlerini temsil eder. Güvenlik şeridi olarak tukan kuşu kullanılmıştır. Arka yüz sol kısımda Belize'deki en yüksek antik Maya yapısıdır. Türkçe gökyüzü sarayı anlamına gelmektedir. Orta kısısta Şunantuniç antik Maya harabesinin görseli kullanılmıştır. Sağ kısımda Şunantuniç'te bulunan El Castillo piramidindeki Maya kozmolojisini temsil eden tanrılar, masklar ve geometrik motifler içerir. 100 dolara geçersek, mavi ve lacivert tonlarında olup, deniz ve su altı yaşamını merkezine alan doğa temalı banknottur. Ön yüzde kraliçe tetik balığı, önde filigran olarak şahin gagalı deniz kaplumbağası ve aynı şekilde arkada sol kısımda bulunmaktadır. Hemşire köpek balığı, mercanlar, arka filigran olarak uzun burunlu deniz atı kullanılmıştır. Büyük mavi delik ortada bulunmaktadır. Dalış turizminin ikonik simgelerinden biridir ve UNESCO Dünya Mirası adayıdır. Belize'nin renkli dünyasında birlikte keyifli bir yolculuk yaptık. Eğer siz de bu tarz detaylı banknot tanıtımlarını seviyorsanız, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Haftaya başka bir ülkenin sıra dışı bir banknotuyla görüşmek üzere. Koleksiyonunuz zengin, ruhunuz merak dolu olsun.